Selamlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün içimizi ısıtacak sebzeli tavuk çorbası yapacağız. Evet, kış aylarındayız ve bu şifalı çorbayı siz de yapın diye paylaşıyorum tarifi. Hemen videomuza geçelim. Sebzeli tavuk çorbası için bize ne gerekli? Şöyle beyaz yerinden tavuk etleri şu kadar yeterli. Havucumuz var. 4 adet ufak oldukları için yeşil biber, kırmızı biber, soğan ve patates, sarımsak. Şimdi hemen tavuk çorbamızı hazırlamaya geçelim. Etlerimiz burada dursun. Havuçları hemen şöyle kabuk kısımlarını alıyoruz. Şu şekilde hemen sıyırtıyoruz. Bir tane yapalım. Küçük oldukları için bu kadar. Eğer daha büyük havuç kullanırsanız azaltın ölçüyü. Şu şekilde hemen iri iri doğruyoruz. Havuçları bu şekilde doğrayacağız. Havuçları doğradık. Şimdi hemen kabımızın içine koyalım. Patateslerimizi soyalım. Hemen patateslerin kabuklarını soyuyoruz. Patatesleri de ufak ufak doğruyoruz. Fazla iri olmasın. Şöyle onları da doğruyoruz. İki patatesi de doğrayacağım. Evet, patatesleri de doğradık. Biberlerimizi yine aynı şekilde şöyle hemen kesip onları da bu şekilde doğruyoruz. Kırmızı biberleri de doğruyoruz. Kırmızı biberleri de doğradık. Şimdi soğanımızı şöyle onu da doğrayacağız. Şöyle iri iri fark etmez. Onları da doğruyoruz. Sarımsaklarımız var. 3 diş buraya hazırladım. Şöyle onları da hemen böldüm ikiye. Sebzelerimiz hazır. Hemen şimdi bol suda yıkayalım. Sebzeleri bol suda yıkadık. Tavuklarımızı da yıkayalım. Tavukları da yıkadık. Tenceremizi alıyoruz. İçine doğramış olduğumuz sebzeleri bırakıyoruz. Tavukları bırakıyoruz. Üzerine karabiber, tuz, göz ayarı ilave ediyoruz ve suyunu döküyoruz. Biraz daha dökelim. Çorba bu çünkü, yemek değil. Şöyle. Tamamdır. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Tenceremizi koyuyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kapağını kapatalım. Tavuklar ve sebzeler pişene kadar kaynayacak. Evet, çorbamıza bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi çorbamız kaynıyor. 10 dakika kaynadığı zaman sebzeler ve tavuk etleri zaten pişecektir. Daha sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Kaynamaya devam etsin. Evet, çorbamız pişti. 10 dakika kaynattık. Şu anda hazır. Şimdi etleri, yani tavuk etlerini tabağımıza alıyoruz. Bunlar da pişti tabii ki de.
Başka yok. Ocağımızı kapatalım. Tavuk etleri biraz soğusun. Şu anda çok sıcak. Bu soğuması lazım. Parçalayıcımızı alıyoruz. Bu sebzeleri güzel bir parçalayacağız. Hiç iri parça kalmayana kadar parçalayacağız. Sebzelerimizi parçaladık. Bir parçası şu anda kalmadı. Bakalım. Şöyle gösteriyoruz kıvamını. Şimdi şu etleri, tavuk etlerini ufak ufak parçalara böleceğiz. Hemen onu da parçalayalım. Ufak parçalar halinde tavukları doğruyoruz arkadaşlar. Şu anda sıcak olduğu için elimle yapamıyorum. Tamamdır. Tavuklarımızı da ufak parçalar halinde parçaladık. Doğradığımız tavuk etlerini çorbamıza ilave ediyoruz. Şöyle. Karıştırıyoruz. Şimdi çorbamızı şuraya indirelim. Tavamızı koyacağız. Tavamızı ocağa koyuyoruz. Üzerine biraz sıvı yağ döküyoruz. Yağımızı kızdırıyoruz. Yağımız kızdı. İsteğe bağlı kırmızı pul biber, nane, karabiber ilave edebilirsiniz. Şimdi ben birazını çorbaya döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Hepsini dökmedim. Yağın birazını bıraktım. Çok az nane. Bu da hazır. Bunu indiriyorum ve hemen dökmeyeceğim bunu. Yağı dökmüştük tenceremizin içine. Sadece yağ olarak. Naneliği bıraktık. Şöyle yağıyla birlikte şimdi karıştırıyoruz. Tuz oranına bir bakalım. Şu anda tuz oranı çok güzel. Hiç gerek yok atmaya. Başka kaşık alalım. Biraz kaynasın. Yağın lezzetini içine alsın. Daha sonra kapatacağız ocağı. Kaynamaya başladı. Evet, çorbamız şu anda kaynıyor. Kıvam oranı da iyi. Eğer çok koyu olursa yaparken üzerine biraz sıcak su ilave edebilirsiniz ama ben hiç gerek yok. Şu anda kıvam olarak çok iyi arkadaşlar. Bakın. Çorbamız hazır. Ocağımızı kapatalım ve servisini hep birlikte yapalım. Hadi bakalım. Çorbamız hazır. Hemen servisini yapalım. Şöyle tabağımı aldım. Karıştıralım ilk önce. Hemen servisini yapıyoruz. Şöyle. Yeterli bu kadar. Çorbamız hazır. İsteğe bağlı, dediğim gibi bu naneyi ben isteyenlere koyacaksınız. Onun için ayrı olarak ayırdım. Şöyle üzerine naneyi dökebilirsiniz. Bu şekilde servisini yapabilirsiniz. Ya da sadece yağ olarak hazırlarsınız. Kırmızı pul biber olur. Onunla da güzel yakışır. Bu tamamen size isteğe bağlıdır. Sebzeli tavuk çorbamız hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Biraz soğusun. Hemen tadına bakacağım. Hemen çorbamızın tadına, tuzuna hep birlikte bakıyoruz.
Şöyle bir karıştıralım, naneler içine karışsın güzel bir. Çok güzel oldu yalnız. Çok güzel. Tam bir şifa çorbası, hastalıklara birebir iyi. Bunu içen hiçbir zaman hasta olmaz arkadaşlar. Asla hasta olmaz. Bakın etlere, tavuk etleri, sebzeleriyle harika bir çorba hazırladık. Umarım siz de bu çorbayı bu kış günlerinde yaparsınız. Çoluğunuza, çocuğunuza yedirirsiniz. Evet arkadaşlar, videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Ayrıca HIP sekmesinden videoma da HIP puanı verebilirsiniz. Hadi bakalım, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel videolarda görüşmek üzere.